Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Güzel ve kolay bir model başlayacağız. Modelimde kullanacağım ip bebe yünü. Orta kalınlıkta bir bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay, gösterişli, ajurlu bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Hep birlikte başlayalım. İlmeklerimizi çıkartarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 5 olması gerekiyor. Yani her model 6 ilmekten oluşuyor. İlmeklerimizi tamamladıktan sonra en sonuna da 5 ilmek ekliyoruz. Şöyle. En sonuna da 5 ilmek ekledim. Şöyle iki model üzerinden anlatacağım. Şimdi modelimizi kurmadan önce bir sıra şu şekilde düz örüyorum. İlmeklerimizi çıkardıktan sonra ben lastik yapmayacağım için bu işlemi yapıyorum. Bir sıra şöyle düz demiştim, ters örüyorum. Bir sıra ters örerek devam ediyorum sıra sonuna kadar. Eğer lastik üzerine başlayacaksanız lastiğin ön yüzünde direkt modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Dediğim gibi ben lastiksiz yapacağım için bir sıra ters örerek sıra sonuna kadar devam ettim ve örgümün ön yüzüne geçtim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modeli kurmaya başlıyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle. Kenar ilmeğinden sonraki 2 ilmeği şu şekilde alarak düz ördüm. Sola doğru kestim. Daha sonra bu ilmeği tekrar düz olarak ördüm. Çıkardığım ilmeği. Bir artırma yaptım. Bir düz ilmek ördüm. Şöyle. Arada 3 ters ilmek. Bakın buraya kadar bir model. 6 ilmekten bir modeli oluşturdum. Şimdi ikinci modele geçiyorum. 2 ilmeğin ikisini bir alarak sola doğru kestim. Çıkardığım ilmeği tekrar düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Devamında 3 ilmek ters örelim. Evet. Şimdi sıradaki 3 ilmeği yine şu kesme işlemi yapacağız. 2 ilmeğin ikisini bir aldım. Ters örerek sola doğru kestim. Çıkardığım ilmeği tekrar alarak düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bir düz ilmek ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters. Bakın. 3 ilmek tersten sonra 3 ilmek düz. Zaten bu 3 ilmeğim düz. Yine düz olarak örüyorum. 3 ters. 3 düz. 3 ters örerek sıramı tamamlıyorum. Ve daha sonra kenar ilmeği ikinci sıramızı da tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada bakın 3 düz ilmeğim var. Bunları ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Tekrar bunları ipi kendimden tarafa alarak bunları sol şişime aktardım bu 3 ilmeği. İpi böyle aldım ön taraftan arkaya doğru geçirdim ve 3 ilmeği de şimdi tek tek düz örüyorum. 3 ilmek düz ördüm. İpi arka tarafa aldıktan sonra ilmeklerimizi tekrar düz örelim.
Burada 3 tersimiz var. 3 ters ilmek. 3 düze gelince ters örüyorum önce. 3 ilmeği ters ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bu 3 ilmeği tekrar sol şişime aktardım. Daha sonra bunu önden alarak şöyle arkaya doğru çevirdim. Ve bunları tek tek düz ördüm. 3 ters ilmek. 3 düze gelince ters örüyorum bu 3 ilmeği. Daha sonra ipi kendimden tarafa alarak bu 3 ilmeği sol şişime aktardım. İpi ön taraftan şöyle alarak tekrar arkaya aldım ipi ve bu 3 ilmeği de şimdi düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğini de düz örerek 3. sıramızı tamamladık. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters, tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Yani burada 3 ters, 3 düz örülecek. 3 ters, 3 düz örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, modeli bir kez kurduk. İkinci modelde kaydırarak yapacağız. Bakın. Şimdi bu 4 sıradan bir kez kurduk. Şimdi modelimizi kaydırarak ikinci modeli kuracağız. Modeli ikinci kez kuruyorum. Modeli kaydıracağım burada. Burada yapacağımız işlem. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Önce 3 ters ilmek öreceğim. Bakın tersleri buraya kaydırdım şimdi. 3 ters ilmek ördüm. Sıradaki 3 ters ilmekte de şöyle önce ikisini bir aldım. Düz örerek kestim. Çıkardığım ilmeği tekrar sol şişime geçirdim ve bunu bir kez daha düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Modeli bakın buradakini buraya kaydırmış oldum. 3 ters ilmek. 3 tersten sonra buradaki ters ilmeklerin ikisini bir aldım. Sola doğru kestim. Daha sonra çıkardığım ilmeği tekrar sol şişime geçirerek bir kez daha düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Sıra sonunda kalan 3 ilmeği de ters örelim. Daha sonra kenar ilmeğini düz ördüm. İkinci modelin birinci sırasında bakın modeli kaydırmış oldum. Ajurlu kısımlar şuraya kaydı. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 3 düzümü düz örüyorum yine. Buradaki 3 ilmeği de ters örelim. Bakın şu kesme ilmeğimiz ve ajurlu ilmeğimizi de artırmayı yani ters ördüm. 3 düz, 3 ters. 3 düz, 3 ters örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. İkinci modelin yani üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğimizi ters örelim. Buradaki 3 ilmeğe gelince bunları da ters örüyorum önce. Üçünü ters ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bunları tekrar sol şişime aktardım bu 3 ilmeği. İpi aldım ön taraftan şöyle arkaya çevirdim. Ve bunları tekrar düz ördüm. Bu sırada 2 kez örülüyor. Önce ters, ipi arkaya alınca düz öreceğiz. Devamındaki 3 ilmeği ters örelim. Zaten ters ilmeklerimiz, bunları ters örüyoruz. Buradaki 3 ilmeğe gelince önce ters örelim.
Daha sonra ipi kendimizden tarafa alalım ve bunları sol şişimize aktaralım. Önden alıp şöyle arkaya çevirdim ipimi. Bunları şimdi düz örüyorum. 3 ilmek düz ördüm. Sıra sonunda 3 ters ilmek ve kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 düz ilmek. 3 ters ilmek. Düzleri düz, tersleri ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, ikinci modeli de tamamlamış olduk. 4 sırayla modelimizi kaydırarak kurmuştuk. Bakın şöyle. Model böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel, kolay ve gösterişli bir model. Farklı bir model yani. Farklı model arayanlar için gayet uygun. Bir parça da daha önce hazırladım. Modelimiz hep bu iki modelin tekrarından oluşacak. Yani 4 sıra bir model, 4 sırada bir model. Aslında bu 8 sıranın tekrarından oluşacak modelimiz hep. Bu parçamı da daha önce hazırladım. Şöyle göstereyim size. Modelin her iki tarafı da kullanılabilir. Burası da arka yüzü bakın. Her iki tarafta kullanılabilecek güzel modellerden. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde hepsinde kullanılabilecek güzel modellerden. Koton ip, merserize iplerle de yapabilirsiniz. Modelimiz böyleydi bugünkü modelimiz. Şöyle bırakayım hemen. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.